Merhaba arkadaşlar. Bu videoda görmüş olduğunuz çöp kutumu akıllı hale getireceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Hadi gelin videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar, bu projede bir adet çöp kutusu, bir adet Arduino Uno, bir adet HCSR04 mesafe sensörü ve bir adet MG996R servo motor kullanacağız. Hadi şimdi bunları çöp kutusuna sabitlemeye başlayalım. Servo motoru sabitleyeceğim. Bunun için de çöp kutusunun arka kısmına servo motoru sağlam bir şekilde sabitlemek için bir delik açacağım. Şimdi delik açmaya başlayalım. Arkadaşlar, mini matkabımı ve keseceğim noktayı ayarladım. Şimdi kesim işlemine başlayacağım. Kesim işlemine başlamadan önce lütfen böyle kesim işlemleri yaparken koruyucu ekipmanlarınızı takmanızı öneriyorum. Şimdi kesime başlıyorum. Evet, görmüş olduğunuz gibi buraları temizledikten sonra servo motorumuzu bu şekilde içeri sabitleyeceğim. Şuralardan vida delikleri de açacağım buralara. Şuralardan vidalarımız da daha sağlam olacak. Şu şekilde bir pozisyonlandırma yapacağız. Şimdi şu vida deliklerini açalım. Evet arkadaşlar, servo motoru somun ve vida yardımıyla görmüş olduğunuz gibi bu şekilde sabitledim. Şimdi sırada servo motor çalıştığında kapağın açılıp kapanmasını sağlayacak sistemi yapacağım. Hadi gelin şimdi yapmaya başlayalım. Arkadaşlar, şimdi görmüş olduğunuz gibi servo motorun parçası buraya takılı olacak. Daha sonrasında şu plastik çubuğu buraya yapıştırıp motorun hareket ettiğinde bu çubuğu yukarı kaldırıp bu kapağın kaldırmasını sağlayacağım. Bunu yapıştırmak için de, yani plastiğe yapıştırmak için de tabii ki hızlı yapıştırıcı kullanacağım. Hızlı yapıştırıcının yanı sıra ayrıca bir de pamuk kullanacağım. Pamuk sertleşerek daha sağlam şekilde plastikleri tutmaya yarıyor. Onun için bunları yapıştırayım. Sonrasında üzerinde koruması için bir de bant geçiririm. Ondan sonra sağlam bir şekilde buraya takarız. Arkadaşlar, servo motorun bu plastik parçasının ucuna ekstra bir plastik çubuk yapıştırdım. Şöyle takıyorum. Şimdi breadboard üzerine devremizi kuracağım ve devreyi kurduktan sonra motorun dönüş açısına göre bunun ayarlamasını yapacağım. Evet arkadaşlar, devremizi breadboard üzerine kurdum. Şu anda elimde sensör var. Sensöre elimi yaklaştırdığımda görmüş olduğunuz gibi motorumuz çalışıyor. Şimdi bir kapağı kapatıp bir deneme yapalım. Şöyle elimi sensörün önüne koyduğumda görmüş olduğunuz gibi istediğimiz şekilde açılıp kapanmıyor. Şimdi buna bir çözüm nasıl yapabiliriz? Şöyle yapabiliriz. Elimizde lastikler var. Bu uca bir tane lastik takıp kapağın burasına takarsam bu sefer motor bu tarafa geldiğinde ne yapar? Lastik gerilip kapağı açar. Tam aksi yönüne bir tane daha lastik bağlarsam bu sefer de çat diye kapatabilir. Şimdi onu bir hazırlayayım. Ondan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar, montaj işlemimizin sonuna geldik sayılır. Şimdi Arduino'muzda enerji var. Şimdi bir deneme yapıp sizlere de projenin nasıl çalıştığını göstereceğim.
Şimdi sensörün önüne elimi koyduğumda görmüş olduğunuz gibi kapağımız açılıyor. Elimi çektiğimde ise görmüş olduğunuz gibi güzel bir şekilde kapak kapanıyor. Burada ufak bir mekanik işlem yaptım. Şöyle ki şurada kapağın iki köşesine de delikler açtım ve vida ve somun taktım. Bu vida ve somun arasında ise görmüş olduğunuz gibi iki tane lastik taktım. Bu lastikleri de burada servo motorun ucundaki çubuğa taktım. Buradaki amaç ipin, lastiğin bir tanesi servo motor hareket ettiğinde gerilip kapağı açıyor. Servo motor tam ters yönde çalıştığında ise bu sefer diğer ip gerilip diğer ip gevşeyip kapağı kapatıyor. Mantık bu şekilde. Şöyle hemen size de bir göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, kapağı açmak için şuradaki ip ne oldu? Gerildi. Buradaki ip gevşedi. Kapağı kapatmak için ise buradaki ip gerilecek. Buradaki ip de gevşeyecek. Bu sefer de kapak kapanmış olacak arkadaşlar. Böyle ufak bir mekanik işlem yaptım. Şimdi arkadaşlar geride Arduino ve sensörümüzü sabitlemek kaldı. Onları sabitleyeyim. Sonrasında görüşeceğiz. Arkadaşlar projemizin sonuna geldik. Son hali çok güzel oldu bana göre. Yani başlangıç seviyesi olarak güzel bir proje oldu. Ön tarafından başlayayım. Görmüş olduğunuz gibi çalışıyor da güzel bir şekilde. Sensörümüzü bu şekilde 2 L parça ile buraya sabitledim. Sensörden çıkan 4 kabloyu, dörtlü tek bir kablom vardı. Onun vasıtasıyla buraya arka tarafa kadar şu kenardaki boşluktan buraya getirdim. Burada da yine yani ne kablolarımız vardı? Trik kablomuz, eko kablomuz vardı. Onları buraya direkt verdim. Ondan sonra artı eksimiz vardı zaten standart. Yine motorumuzun kablosunu kesmemek için burada yine ekstra şuradan kablolar, ek kablolar aldım. 2 tane eksimiz, 2 tane artımız toplamda vardı. Buraya direkt 5 volt ve GND girişine buraya bağladım. Bu projenin ikinci versiyonu olarak neler yapılabilir? Ekstra batarya konularak 2S ya da 3S batarya konularak enerjisi batarya üzerinden sağlanabilir ve ufak bir pil şarj devresi de yapılarak en azından pil seviyesi de oradan gözlenebilir. Yani ikinci şey olarak, versiyon olarak bu yapılabilir arkadaşlar. Şu anda güzel bir şekilde çalışıyor. Ekstra bir kullanırken arıza ya da bir versiyon değişikliği yaparsam onların da videosunu çekip sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.